Merhaba. Türkiye, Azerbaycan bir tarafta, Yunanistan ve Ermenistan ise diğer tarafta olacak şekilde dörtlü savaş senaryosu yapacağız. Müttefikler olacak ancak sadece destek vermekle yetinebilecekler. Savaşa girmeyecekler. İlk olarak Kafkasya ve Ege Denizi'nde gerilim haftalardır yükseliyordu. Ermenistan bir anda Karabağ bölgesini geri alma isteği içindeydi. Yunanistan ise Türkiye'nin Ege'deki adası olan Gökçeada üzerinde hak iddia ediyordu. Azerbaycan birlikleri Ermenilerin hak talep ettiği Karabağ bölgesinde geniş çaplı askeri tatbikat başlatırken Ermenistan bunu doğrudan bir tehdit olarak gördü ve şöyle bir açıklama yaptı. Bu tatbikat değil, bu işgal hazırlığıdır. Ordumuz tam teyakkuz halinde olacak. Derken o da hemen Karabağ sınırında yer alan Suyunik isimli bölgede tatbikatlara başladı. Aynı saatlerde Bakü'de farklı bir atmosfer vardı. Azerbaycan'ın başkanından açıklama gelmişti. Eğer Ermenistan saldırırsa ilk hedefimiz Suyunik bölgesini kontrol altına almak olacak. Türkiye ise gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ankara'dan sert bir açıklama geldi. Türkiye her şartta Azerbaycan'ın yanındadır. Gerekirse ortak operasyon başlatırız. Bu sözler kısa sürede Atina'ya ulaşmıştı. Yunanistan, Ermenistan'a askeri destek kararı aldı ve Ermenistan yalnız değildir. Ege'deki donanmamız ve hava kuvvetlerimiz hazır, dedi. Artık savaş resmen başlamıştı. Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine doğru İskender balistik füzeleri ateşledi. Füzeler Gence yakınlarındaki askeri üsleri hedef alarak vurdu. Patlamalar şehrin dış mahallelerinde yankılandı. Bu olay sonrası Azerbaycan hemen karşılık vererek operasyon başlatın emrini gönderdi. Azerbaycan tanklarını Ermenistan sınırına getirdi ve vurmaya başladı. Ayrıca dakikalar içinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 saldırı uçakları ve insansız hava araçları Ermenistan hedeflerine yöneldi. İlk dalga saldırılar Kapan ve Goris çevresindeki askeri üsleri vurdu. Bunun üzerine Ermenistan da tanklarını Azerbaycan sınırına getirip vurmaya başladı. Karşılıklı tank çatışmaları sürerken Ermenistan'ın Yunanistan'dan yardım istemesi üzerine çatışma büyümek üzereydi. Yunanistan donanması Ege Denizi'nde savaş pozisyonu aldı. Fırkateynler ve denizaltılar Türk kıyılarına yaklaşmaya başladı. Türkiye hemen karşılık verdi. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateynler ve denizaltılar Ege'de konuşlandırıldı. Türkiye emir verdi. Bütün filolar savunma hattı kuracak. Gerekirse ateş serbest. Bu sırada Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları hava sahasına yaklaşan Yunan Rafale uçaklarıyla karşı karşıya geldi. Bir Türk pilotu telsizden bağırarak "Yunan uçağını radar kilidine aldım. Füze hazır," dedi. Yunan pilotu ise cevap verdi. "Türk uçakları geri dönün. Bu son uyarımız." Ancak artık geri dönüş yoktu. İki tarafta uçaktan füze ateşledi ve karşılıklı olarak iki ülkenin de savaş uçağı düşürüldü. Patlamalar Ege'de göğü aydınlatıyordu. Bu arada Azerbaycan Kara Kuvvetleri tank birlikleriyle sınırı geçti. T-90 tankları ve zırhlı araçlar Suyunik bölgesinin içine doğru ilerlemeye başladı. Saatler içinde 3 stratejik köy ele geçirildi. Bunlar Şurnuk, Vorotan ve Tatev'di. Ermenistan ordusu bu köylerden mecburi olarak geri çekilirken başkent Erivan'da gergin bir toplantı yapıldı. Bakü birlikleri hızla ilerliyor. Eğer durduramazsak Suyunik'i kaybederiz. Bir plan yapalım. Azerbaycan'ın zayiatını arttırmak için çekildiğimiz topraklara mayın yerleştirip öyle çıkalım. Planlaması yapıldı ve ardından Ermeni askerleri bu üç köyü yoğun mayınlarla donatarak çekildi. Çok geçmedi ki bu mayınlar yüzünden Azerbaycan düzenli olarak günde 1-2 askerini kaybediyordu. Azerbaycan bu şehitlerin intikamının alınacağını ve kanlarının yerde bırakılmayacağına dair and içti. Ege'de ise savaşın en kritik anlarından biri yaşandı. Yunan denizaltısı Türk filosuna torpido fırlattı. Türk gemisi ağır hasar aldı. Fakat başka bir Türk fırkateyni ise ani bir manevra yaptı ve karşı saldırı başlattı. Dakikalar sonra Yunan denizaltısı ağır hasar alarak geri çekildi. Türkiye bu sırada atmaca gemi savar füzeleriyle Yunan fırkateyni Hidra sınıfı gemisini vurdu. Ege'de alevler yükseldi. Bu arada ekonomik savaş da başlıyordu. Savaş sadece cephede değildi. Türkiye ve Azerbaycan Yunanistan'a enerji akışını kesme kararı aldı. Azerbaycan gazı Avrupa'ya giden bazı hatlarda durduruldu. Yunanistan ise Avrupa Birliği'nden Türkiye ve Azerbaycan'a ekonomi. Ancak kimsenin bilmediği bir şey vardı. Bir sonraki 48 saat içinde savaş Ege adalarına ve Erivan'a kadar yayılacak, büyük bir ele geçirme operasyonu başlayacaktı. Bu arada gece boyunca Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü. Zırhlı birlikler Ermenistan'ın Suyunik bölgesinde geniş bir
saldırı hattı kurdu. Syunik bölgesini ele geçiren Azerbaycan devleti şehit askerlerin intikamını burayı ele geçirerek almıştı. Ermenistan ordusu savunma yapmak için topçu birliklerini konuşlandırdı ancak Azerbaycan SİHA'ları gökyüzünde avlanıyordu. Dakikalar sonra SİHA füzeleri Ermeni savunma birliklerini vurdu. Patlama sonrası Ermenistan'ın savunma hattı çöktü. Erivan'da alarm verildi. Böylece Azerbaycan, Kuzey Ermenistan topraklarına doğru ilerleyişlere başladı. Aynı saatte Türkiye, Ege'de büyük bir operasyon başlattı. Türk donanması çıkartma gemileriyle Midilli ve Sakız Adası çevresine yaklaştı. Türkiye, karşımızda ağır savunma yok, hızlı hareket edeceğiz emri verdi. Tam o sırada Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait Rafale savaş uçakları bölgeye ulaştı. Gökyüzü yeniden savaş alanına döndü. Türk F-16'ları havalandı ve Yunan uçaklarına doğru yöneldi. Bir Yunan pilotu telsizden bağırdı. Türk filosu Midilli'ye yaklaşıyor. Müdahale edin. Ancak Türk uçakları önce saldırdı. Bir Amram füzesi ateşlendi ve Yunan savaş uçaklarından biri ağır hasar alarak düştü. Bu sırada Türk savaş gemileri adadaki radar istasyonlarını atmaca füzeleriyle vurdu. Böylece bu iki adadaki savunma sistemi çökmeye başladı. Derken Türkiye Midilli kıyılarına çıkartma yaptı. Zırhlı araçlar sahile ulaştı ve Türk deniz piyadeleri hızlıca ilerledi. Yunan askerleri direniş gösterdi. Sokak çatışmaları başladı. Bir Yunan subayı bağırıyordu. Şehrin merkezine çekilin. Savunma hattı kurun. Ancak Türk birlikleri hızla ilerliyordu. Akşam saatlerine doğru adanın tamamı kontrol altına alındı. Türkiye ilk toprak kazanımını elde etmişti. Bu arada Sakız Adası'nda da benzer bir hamle yapan Türkiye, burada da çatışmalarla ilerleyerek tamamıyla adayı ele geçirmeyi başarmıştı. Bu arada Yunanistan intikam için meteor füzelerini ateşledi ve İstanbul, Ankara gibi şehirleri vurdu. Ermenistan ise elinde kalan füzeleri Azerbaycan'ın stratejik noktalarını vurmak için ateşledi ve Bakü, Nahçıvan ve Gence'deki bazı askeri üsleri vurmayı başardı. Ancak savaşın en büyük hamlesi henüz gelmemişti. Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a doğru büyük bir kara operasyonu planlıyordu. Aynı anda Yunanistan da Ege'deki Türk sınırlarına saldırı hazırlığı yapıyordu. Bu arada Türkiye, Ermenistan'ı batıdan kuşatmıştı ve birliklerini sınırlara göndermişti. Azerbaycan da güneyden geliyordu ve Ermeniler adeta burada sıkışıp kalmış durumdaydı. Ermenistan ordusunu ne kadar kullansa da bir yandan Türkiye, diğer yandan Azerbaycan ordusu tarafından püskürtülüyordu. Çok geçmeyecekti ki Türkiye Erivan'a girdi. Azerbaycan ise çok hızlı bir atak yaparak Ermenistan'ın tamamını ele geçirdi. Böylece Ermenistan düştü. Türkiye ise bu arada Ege adalarına operasyonu genişletti ve buradaki adaların çoğunu deniz operasyonlarıyla ele geçirdi. Fakat Yunanistan'da F-35 Hayalet savaş uçaklarını kullanarak gizli bir şekilde Türkiye'nin İzmir, Bursa ve başkent Ankara'da stratejik noktaları vurma girişimlerinde bulundu. Türkiye bu uçaklara yapabileceği pek bir şey yoktu. Fakat Akdeniz'de bulunan NATO hava savunma sistemlerinden yardım çağrısında bulundu. İki ülkede birer NATO üyesiydi ve NATO'da bir savunma ittifakı olduğuna göre teorik olarak eğer üye ülke başka bir üye ülkeye saldırırsa ittifakın geri kalanı mağdur olan tarafa yardım etmekle yükümlüydü. Bu sebeple NATO mağdur taraf Türkiye olduğu için hava savunma konusunda yardım edeceğini açıkladı. Ardından ABD Yunanistan'ın F-35 uçaklarının yazılımını değiştirdi ve böylece uçaklar kullanılamaz hale geldiği için Türkiye topraklarında düşürüldü. Böylece Türkiye-Azerbaycan vs Yunanistan-Ermenistan savaşının galibi Türkiye ve Azerbaycan olmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.